Bir arkadaşınla harika bir sohbetin ortasındasın. Heyecanlısın, gülüyorsun ve o ünlü aktörün adını söylemek üzeresin. Hani şu uzun boylu, karizmatik, o büyük bilim kurgu filminde oynayan, yüzü zihninde çok net, onu kırmızı halıda hayal edebiliyorsun. Başka hangi filmlerde oynadığını biliyorsun. Adının B harfiyle başladığından bile eminsin. Ama ismin kendisi gitmiş. Sanki beyninizde ince bir duvarın arkasında ve tam olarak geçemiyorsunuz. Eğer bu delirtici hissi, kaşıyamadığınız zihinsel kaşıntıyı hissettiyseniz, endişelenmeyin. Hafızanız sizi yanıltmıyor. Sadece insan zihninin en ilginç ve evrensel tuhaflıklarından birini yaşıyorsunuz. Bilim insanları bu ortak hayal kırıklığına bir isim vermişler. Dilin ucunda fenomeni ya da biraz daha sofistike olmak isterseniz, bilimsel adıyla letolojika diyebilirsiniz. Bu kelimenin kökeni, yeraltı dünyasındaki unutkanlık nehri anlamına gelen iki Yunanca kelimeden ve kelime anlamına gelen logostan gelmektedir. Unutulmuş kelimenin nehri. Hepimizin bildiği bir duygu için şiirsel bir isim ve gerçekten de küresel bir deneyim. İngilizce konuşanlar bir kelimenin dilimizin ucunda olduğunu söylerken, 51 farklı dilin incelendiği bir çalışmada bunların 45'inin ağız veya boğazla ilgili benzer bir metafor kullandığı bulunmuştur. Örneğin, Koreliler kelimenin dilimin ucunda parladığını söyler. Bu videoda beynin derinliklerine bir yolculuğa çıkıyoruz ve o anlarda gerçekten neler olduğunu anlamaya çalışıyoruz. Mükemmel bir hafızanın nasıl aniden takılabileceğini, beynimizin onu bulmak için sahne arkasında telaşla neler yaptığını ve ona nasıl yardımcı olabileceğinizi keşfedeceğiz. Ve işte en şaşırtıcı kısım, bu fenomenin zayıf bir hafıza belirtisi değil, aslında çok zengin bir hafıza belirtisi olabileceğini keşfedeceğiz. Öyleyse, hazır mısınız? Beynin kaybolan kelimelerinin avı başlasın. Yanlış giden şeyleri anlamak için önce hafıza doğru çalıştığında nasıl işlediğine dair basit bir resme ihtiyacımız var. Hafızanızı bir bilgisayar sabit diski olarak değil, sonsuz rafların karanlığa doğru uzandığı, uçsuz bucaksız, antik bir kütüphane olarak hayal edin. Bildiğiniz her şey, her gerçek, her yüz, her kelime o raflardan birindeki bir kitaptır. Şimdi, bir kelimeyi hatırlamak istediğinizde aslında beyninizin kütüphanecisine doğru kitabı getirmesi için gönderiyorsunuz. Ama işte önemli kısım. Bu kütüphanedeki her kitap, iki farklı şekilde saklanan iki farklı türde bilgiye sahiptir. İlk olarak, kitabın içeriği vardır. Bu, onun anlamsal bilgisidir. Bu, anlamı, kavramı, hikayeyi içerir. O aktör hakkında bildiğiniz her şey, filmleri, yüzü, İngiliz olduğu gerçeği. Bu, bağlantıların ve fikirlerin zengin ağıdır. Kitabın Covid'ine basılan bir başlık var. Bu, onun fonolojik bilgisidir. Kelimenin sesi, nasıl telaffuz edildiği, hecelerinin ritmi, bir kelimeyi akıcı bir şekilde söyleyebilmeniz için kütüphanecinin kitabı alması ve COVID üzerindeki başlığı okuyabilmesi gerekir. İkisi de bir saniyenin çok küçük bir diliminde sorunsuz bir şekilde gerçekleşmelidir. İşte tam da burada sistem çöker. Dilinizin ucunda olduğu anlarda beyninizin kütüphanecisi aslında harika bir iş çıkarıyor. Sonsuz koridorlarda başarıyla gezinmiş ve tam doğru kitabı bulmuştur. Anlamsal hafızanız harika çalışıyor. Kitabı elinizde tutuyorsunuz. Açtınız. İçindeki tüm bilgileri görebiliyorsunuz. Film afişleri, biyografik detaylar ve her şey tamamen erişilebilir durumda. Ancak başlığı okumak için Covid'e baktığınızda harfler bulanıklaşıyor. Karışıklar. Onları anlayamıyorsunuz. Kelimenin anlamı ile kelimenin sesi arasındaki bağlantı geçici olarak başarısız oldu. Bilim insanları buna iletim eksikliği modeli diyor. Temelde, kelimenin anlamı size gelir, ancak sesini ortaya çıkarmak için yeterince güçlü değildir. Bilginin nasıl telaffuz edildiği ve kaybolduğu, kitap tam elinizde ama başlığı okuyacak kadar güçlü bir sinyal yok. Beyin görüntüleme çalışmaları bu süreci eylem halinde bile yakaladı. Dilin ucunda durumu sırasında, ön singulat korteks ve prefrontal korteks gibi bölgeler aydınlanır. Bunları beynin çatışma tespit ve problem çözme merkezleri olarak düşünebilirsiniz. Kırmızı uyarılar yanıp sönüyor ve diyor ki, hey, burada bir uyumsuzluk durumu var. Bu bilginin bizde mevcut olduğunu biliyoruz ama erişim sağlayamıyoruz. Herkes göreve. Peki neden bu bağlantı aniden bu kadar zayıflıyor?
İşte burada psikoloji alanındaki en renkli ve ilginç teorilerden biri devreye giriyor. Engelleme hipotezi. Cinderella'nın hikayesini biliyorsunuz, değil mi? Prens, gerçek prensesi bulmaya çalışıyor ama iki çirkin kız kardeşi sürekli araya girip, "Hayır hayır, aradığın kişi benim," diye ısrarla iddia ediyor. Beyniniz de tam olarak aynı şeyi yapar. Doğru kelimeyi ararken, yani sizin kürkediniz, beyniniz bazen ses veya anlam olarak benzer olan diğer yanlış kelimeleri getirir. Bunlar çirkin kardeşler. Benedict Cumberbatch demek istiyorsunuz ancak zihniniz sürekli olarak Ben Affleck ismini getiriyor. Ben Affleck mi demek istediniz? Burlington Coat Factory nasıl olur acaba? Bu hatalı kelimeler ve bu engelleyiciler, aradığınız doğru kelimeye ulaşma yolunu bulmayı daha da zorlaştırıyor. Ancak işte o teoriye ilginç bir güncelleme. Daha yeni araştırmalar, çirkin kız kardeşlerin sorunun nedeni değil, aksine bir belirtisi olabileceğini öne sürüyor. Fikir şu ki, Cinderella'ya giden yol zaten zayıf ve otlarla kaplıydı. Sinyal zaten zayıftı. Bağlantı kötü olduğu için beyniniz bulabildiği en yakın ve en kolay erişilebilir kelimeleri aldı. Çirkin kız kardeşler yolu engellemedi. Sadece yol zaten bozuk olduğu için ortaya çıktılar. Ama işte burada bir dönemeç var. Bu sinir bozucu anları tamamen yeni bir ışık altında görmenizi sağlayacak hikayenin bir parçası. Ya size bu fenomeni sıkça yaşamanın hafızanızın zayıfladığının bir işareti olmadığını söylesem, ya bunun yerine hafızanızın inanılmaz derecede dolu olduğunun bir işareti olduğunu söylesem, bu, artan bilgi teorisinin merkezindeki fikir. Kütüphane benzetmemizi tekrar düşünün. Eğer sadece birkaç yüz kitabın bulunduğu küçük, kişisel bir kütüphaneniz varsa, belirli bir kitabı bulmak oldukça kolaydır. Ona benzeyen veya benzer konulara sahip çok fazla kitap yoktur. Ama kütüphanenizde bir ömür boyu biriktirilmiş yüz binlerce kitap varsa ne olur? Benzer kapaklı veya benzer temalı bir kitap çekme olasılığı dramatik bir şekilde artar. Beyninizde o kadar çok bilgi depolanmış ki bazen karışıklık yaşanıyor. Raflarda daha fazla rakip, daha fazla çirkin kız kardeş var. Bu yüzden bu anlar yaşlandıkça artma eğilimindedir. Geri çağırma sistemimizin bozulması değil, kütüphanemizin o kadar geniş ve zengin hale gelmesidir ki arama daha karmaşık hale gelmiştir. Bu yüzden bir dahaki sefere bir kelime dilinizin ucunda takılıp kaldığında sinirlenmeyin. Bunun yerine beyninizden gelen garip bir iltifat olarak görebilir, yıllar içinde ne kadar çok bilgi biriktirdiğinizin küçük bir hatırlatıcısı olarak düşünebilirsiniz. Yani, bu anlardan birinin ortasındasınız. Kelime tam orada ama çıkmıyor. Ne yapmalısınız? Bilim, şaşırtıcı derecede net tavsiyeler sunuyor. İlk olarak ve bu en önemli ipucu, çok fazla çabalamayı bırakın, sadece rahatlayın. Orada oturup çaresizce beyninizi zorladığınızda aslında işleri daha da kötüleştiriyorsunuz. Araştırmacılar, o hata durumunda ne kadar çok zaman geçirirseniz, yanlış sinir yolunu o kadar güçlendirdiğinizi bulmuşlar. Aslında hatayı pratik yapıyorsunuz. Beyninize takılıp kalma hissine giden yolu öğretiyorsunuz. Kelimeye giden yolu değil. Bu anların en yaygın çözülme şekli basitçe bırakmaktır. Kelime genellikle tamamen başka bir şey düşünürken daha sonra ortaya çıkar. Ama biraz daha proaktif olmak istiyorsanız beyninize nazik bir itici güç verebilirsiniz. İlk harfi veya hece sayısını düşünmeyi deneyin. Bir arkadaşınız size yardım etmeye çalışıyorsa cevabı doğrudan vermemelerini söyleyin. Araştırmalar ilk birkaç harf gibi küçük bir ipucu almanın ve ardından kelimeyi kendinizin üretmesinin hafızayı bir dahaki sefere güçlendirmek için çok daha etkili olduğunu gösteriyor. Buna üretim etkisi denir. Son olarak beyninize dikkat edin. Stres, yorgunluk ve uykusuzluk gibi şeyler bu anların sıklığını artırabilir. İyi dinlenmiş, sağlıklı bir beyin daha verimli bir kütüphanedir. Yani hepsini bir araya getirdiğimizde dilinizin ucundaki o kelime gerçekten kaybolmuş değil, sadece geçici olarak trafikte sıkışmış, bildiklerinizle söyleyebildikleriniz arasındaki inanılmaz derecede karmaşık otoyol sisteminde anlık bir aksaklık. Bu, sisteminizde bir hata değil, o kadar harika, muazzam ve zengin bilgiyle dolu bir beynin özelliği ki bazen bağlantıları karışıyor. Bu, zihnimizin zayıflığına değil, inanılmaz kapasitesine bir kanıttır. Peki, dilinizin ucunda takılı kalan son kelime veya isim neydi?
Hikayenizi aşağıdaki yorumlarda paylaşın. Bu garip, sinir bozucu ama nihayetinde büyüleyici beyin tuhaflığının ne kadar evrensel olduğunu görelim. Bu videoyu beğendiyseniz kanalımıza abone olmayı unutmayın. İzlediğiniz için teşekkürler. Bir dahaki sefere görüşürüz.